Selamlar. 2025'in bu son buluşmasına hoş geldiniz. Yılın kapanışını böyle hepimizin bildiği, sevdiği kült bir filmle yapalım istedik. 1986 yapımı Milyarder. Çoğumuzun aklında bir komedi filmi olarak kalmıştır ama aslında ne kadar karanlık, ne kadar eleştirel katmanları olduğunu konuşacağız bugün. Hazır mısın? Hazırım. Ama başlamadan önce ufak bir duyurumuz olsun, değil mi? 2026'da Yeşilçam'a daha da derinlemesine dalıyoruz. Sizin gibi bu klasiklere meraklı dinleyicilerimiz için ayda 3 defa ayın başı, ortası ve sonunda Yeşilçam'ın incilerini mercek altına alacağız. Harika bir haber bu. Bir de ilginç bir tesadüf oldu, farkında mısın? Mayıs ayında bu serüvene başlarken ilk konumuz Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrolde olduğu Eşkıya filmiydi. Şimdi yılı kapatırken yine bu iki dev isim, yine onların olduğu bir hikayeyle veda ediyoruz. O zaman hadi dalalım. Dalalım. Filmin geçtiği yer küçük, sakin, böyle kendi halinde bir ilçe. Mesudiye. Aslında Kartal Tibet'in Mesudiye'yi seçmesi çok manidar. Burası para ve hırs gibi modern dertlerin henüz tam olarak zehirlemediği, geleneksel değerlerin hala yaşadığı bir yeri temsil ediyor sanki. Kesinlikle. Film, bu sakinliğin nasıl bir anda paramparça olabileceğini göstermek için bu izole ortamı mükemmel bir zemin olarak kullanıyor. Ve bu zeminin merkezinde de Şener Şen'in canlandırdığı istasyon şefi Mesut var. Adamın hayattan tek beklentisi huzur. O meşhur karnımız tok sırtımız pek felsefesiyle yaşayan, elindekine şükreden, aza tamah eden o eski neslin belki de son temsilcilerinden biri. Ama film daha ilk sahnede bize bu aza tamah etme durumunun o kadar da sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Mesut istasyondayken evinin penceresinden gümbürtüyle bir şey atılıyor. O meşhur emektar çamaşır makinesi. Mesut'un tepkisi de çok şey anlatıyor. Attı sonunda. Bu yani uzun zamandır devam eden bir çatışmanın son perdesi aslında. Tabii. Evin içindeki sahne zaten bu çatışmayı özetliyor. Karısı Ayten elde çamaşır yıkarken isyan ediyor. Mesud'un "halimizde ne var" savunmasına karşı Ayten'in "bir çamaşır makinem yok" diye bağırması. Bu aslında iki farklı dünya görüşünün çarpışması. Biri mevcut durumdan memnun, diğeri ise daha fazlasını modern hayatın getirdiği konforu arzuluyor. Bu sadece bir çamaşır makinesi kavgası değil. Kesinlikle değil. Ve bu hırs, bu arzu sadece Ayten'de yok. Kızı Sema'da da görüyoruz bunu. Uğur Yücel'in canlandırdığı Halis Dombili ile olan ilişkisinde hemen bir rest çekiyor. Evet, niyetin ciddiyse babamdan istersin yoksa görüşmeyelim diyor. Sema'nın derdi de bu basit hayattan, babasının fakir ama gururlu dünyasından bir an önce kurtulup zengin Dombili ailesine gelin olmak. Yani para ve statü arzusu piyango çıkmadan çok ama çok önce ailenin içine sızmış durumda. Burada devreye bir de Doktor Atıf giriyor. Diş ağrısıyla doktora giden Mesut sayesinde tanıştığımız Atıf karakteri, kasabadaki bu kurtulma arzusunun en somut hali. Evet, Mesudiye'den nefret ediyor resmen. Tek hayali şans oyunlarından bir para vurup İstanbul'a kaçmak ve büyük bir klinik açmak. Mesut'un toprağına olan sevgisiyle Atıf'ın nefretini yan yana koyunca film bize daha en başından iki zıt kampı sunuyor. Kök salanlar ve kaçmak isteyenler. İşte hikayenin kırılma noktası da bu iki dünyanın çarpışmasıyla başlıyor. Dombili ailesinin kızı istemeye gelmesi. Halis'in babası Mehmet Dombili baştan gönülsüz. Tabii, onun gözünde oğlu zengin bir ağa kızını almalı, bir istasyon şefinin kızını değil. Ama oğlunun ısrarına dayanamayıp istemeye geliyor. Ve o isteme sahnesi. Filmin komedi gibi görünen ama aslında derin bir sınıf çatışmasını işleyen yönünü ortaya koyuyor. Mehmet Dombili'nin Mesut'a karşı tavrı o kadar küçümseyici ki. Evet, Mesut biraz düşünmek isteyince hemen parlıyor ve "Ne düşünüyorsun canım, başına devlet kuşu kondu" diyor. Bu, "Sen kimsin ki benim teklifimi düşüneceksin" demenin kibarcası resmen. Bu bir aşağılama serisinin sadece başlangıcı. Düğün sürecinde Mesut'u tamamen yok sayıyorlar. Sonra da o meşhur takım elbise hadisesi yaşanıyor. Mehmet Dombili, dünürüne düğünde giymesi için bir takım elbise alıp gönderiyor. Bu bir hediye değil, bu bir hakaret. "Senin doğru dürüst bir kıyafetin bile yoktur. Al bunu giy de yanımızda mı" demek bu. Mesut'un gururu paramparça oluyor orada.
Bardağı taşıran son damla ise düğündeki o korkunç anons. Mehmet Dombili mikrofonu eline alıp tüm kasabanın önünde bağırıyor. Mesudiyeliler, kendinize yeni bir istasyon şefi bulun. Ben dünürümü himayeme aldım. Kuracağım tavuk çiftliğine müdür tayin ettim. Bu an Mesut'un kimliğinin, mesleğinin, hayatının herkesin önünde hiçe sayıldığı an. Artık o Mesut değil, zengin dünürünün bir çalışanı. İşte tam o anda Mesut patlıyor. Ama asıl trajedi Mesut'un patlaması değil, öz kızının ona karşı çıkması. Sema sahneye fırlayıp babasına "Annemin hayatına harcadın ama benimkine harcayamayacaksın" diye bağırıyor. Hatta daha da ileri gidip "Ne var bunda baba? Özür dile." diyor. En sonunda da "Sen benim babam değilsin, benim babam Mehmet Dombili." diyor. Bu filmin en acı sahnelerinden biri. Paranın ve statünün bir baba-kız ilişkisini nasıl yok ettiğinin kanıtı resmen. Ve bu sahnenin hemen ardından Münir Özkul'un canlandırdığı biletçi Mahmut Hoca'yı görmemiz de çok anlamlı. O da ölen kızı Elif'i anıyor ve Sema için o meşhur sözü söylüyor. Yumurtadan çıkmış ama kabuğu beğenmemiş. Mahmut Hoca ve karısı Adile Naşit, yani Boncuk, filmdeki ahlaki pusulayı, o eski değerleri temsil ediyorlar. Onların saf sevgisi, Dombili ailesinin ve hatta Mesud'un kendi ailesinin materyalizmiyle tam bir tezat oluşturuyor. Ve bu ahlaki çöküşün ortasında kasabaya yeni bir umut pompalanıyor. Yılbaşı büyük ikramiyesi. Herkesin dilinde aynı şey var. Doktor Atıf, "İkramiye benim olacak" diye ortalıkta gezdiriyor. Herkes bir bilet alıp kurtuluş hayalleri kuruyor. Mesut da Mahmut Hoca'dan bir bilet alıyor. O bilet sadece bir kağıt parçası değil, kasabadaki herkesin hayallerinin, hırslarının ve çaresizliklerinin bir sembolü haline geliyor. Çekiliş gecesi geldiğinde ise tansiyon tavan yapıyor. 3 farklı evde, 3 farklı beklentiyle nefesler tutulmuş. Ve sonuçlar açıklandığında o inanılmaz an yaşanıyor. 1, 3, 5, 2, 3, 8, 9. Büyük ikramiye Mesut'un biletine çıkıyor. Şener Şen'in o sahnedeki performansı inanılmazdır. Önce bir şok, sonra inanamama ve ardından gelen o saf çocuksu bir sevinç çığlığı. O ana kadar yaşadığı tüm aşağılanmalara bir isyan gibi. Ama aynı anda diğer cephelerde tam bir yıkım var. Doktor Atıf, Murat, Dombillerin misafiri hepsi tek rakamla kaybetmiş. Film birinin kazancının diğerlerinin nasıl felaketi olabildiğini çok net gösteriyor. Evet, talihli Mesudiye'den haberi ertesi gün kasabaya yayılıyor ama kimse talihlinin kim olduğunu bilmiyor. İşte burada filmin tonu 180 derece değişiyor. Komedi bitiyor, psikolojik gerilim başlıyor. Dün gece sevinçten çıldıran Mesut birdenbire suskunlaşıyor, içine kapanıyor. Çünkü paranın getirdiği ilk sonuç sevinç değil trajedi oluyor. Büyük ikramiyeyi kaybeden Doktor Atıf intihar ediyor. Bu haber Mesut'a ulaştığında o yatağında oturan adam artık bir talihli değil, bir lanetin taşıyıcısı gibi. Elindeki bilet bir anda kanlı dev servete dönüşüyor. İşte o andan itibaren Mesut'un deliliğin sınırlarında gezintisi başlıyor. Ve bu gezinti kabuslarla somutlaşıyor. Burası filmin psikolojik olarak gerçekten derinleştiği yer. İlk kabus çok ilginç. Dünürü Mehmet Dombili ve oğlu kızılderili kılığında trene saldırıp bileti istiyorlar. Bu çok zekice bir metafor. Kesinlikle. O western filmlerindeki vahşi imgesi Mesut'un artık kendi komşularını, dünürünü nasıl gördüğünü anlatıyor. Medeni insanlar değil, onun servetine saldırmaya hazır bir kabile. İkinci kabusunda ise tüm kasaba halkı tren kompartmanına basıp üzerine çullanıyor. Tehdit artık sadece dünürü değil, tanıdığı herkes. Bu kabuslar Mesut'u bir aydınlanmaya itiyor. Biletin üzerinde adının yazmadığını fark ediyor. Bilet tamamen anonim. Yolda birinin boğazına çöküp alabileceği bir kağıt parçası. İşte o an sevinç yerini tamamen paranoyaya bırakıyor ve kazandığını herkesten gizlemeye karar veriyor. Bu sırada kasabada kendi deliliğini yaşıyor. Kahveye giren herkes birbirinin milyarder sensin diye suçluyor. Bir tür cadı avı başlıyor. İkramiyeyi tek rakamla kaçıran Muratsa gerçekten aklını yitirip kendini Sultan 4. Murat ilan ediyor. Para sadece kazanana değil, tüm topluma sirayet eden bir zehre dönüşüyor. Herkesi ya paranoyak ya da deli yapıyor. Peki bu sır ne kadar saklanabiliyor? Çok değil. Ve sırrın ortaya çıktığı yer de çok manidar, Doktor Atıf'ın cenazesi.
Paranın sebep olduğu ilk ölümün mekanında kızı Sema annesine soruyor. Kim bu milyarder anne? Ayten'in bize çıktı demesiyle Sema'nın yüzündeki ifade anında değişiyor. Bu an Sema karakterinin ne kadar trajik ve çıkarcı olduğunu gösteriyor. Babasına söylediği onca ağır laf, yaptığı hakaretler bir anda buharlaşıyor. Hiçbir şey olmamış gibi babasının yanına gidip af diliyor. Bu bir pişmanlık değil, bu paraya geri dönüş bileti. Mesut da bunun farkında ama kızına olan sevgisinden bir şey diyemiyor. Ailesinin parayı öğrenmesiyle birlikte Mesut için ikinci ve daha korkunç bir kabus döngüsü başlıyor. Bu seferki kabuslar çok daha kişisel ve yıkıcı. Aynen öyle. Çünkü tehdit artık dışarıdan değil, en yakınlarından, ailesinin içinden geliyor. Önce rüyasında kayınbiraderi bileti çalıyor, sonra kayınbabası ve kaynanası. Kabuslar giderek vahşileşiyor. Bir gece ölen Doktor Atıf, tabutundan fırlayıp milyarımı ver diye yakasına yapışıyor. Bu Mesut'un duyduğu vicdan azabının bir yansıması. Sonra karısı Ayten'in bileti çalıp başka bir adamla kaçtığını görüyor. Bu da en derin korkusu. Sevdiği kadının bile onu parası için terk edebileceği. Ve geldik zirve noktasına. Tüm bu ihanet kabuslarından sonra son rüyasında bileti çalan kişi kendisi. Mesut'u boğarak bileti çalmaya çalışıyor. Bu inanılmaz bir sahne. Artık düşmanı dışarıda aramasına gerek yok. Etrafındaki herkesin açgözlülüğünü o kadar içselleştirmiş ki kendisi de kendi düşmanına dönüşmüş. Kendi kendine güvenemez hale gelmiş. Bu travmaya dayanamayınca sonunda Mahmut Hoca'dan yardım istiyor. O da ona avukat İhsan'a yönlendiriyor. Avukatın bileti adına tasdik ederiz çözümü onu biraz rahatlatıyor. Fiziksel olarak çalınma korkusu azalıyor ama bu sefer de başka bir sorun başlıyor. İnsanların sahte sevgisi ve yalakalığı. Aha evet, bankacılar kapısında yatıyor, kasabadaki herkes bir anda en yakın dostu kesiliyor. Bu sahtelik belki de kabuslardan bile daha korkunç. Çünkü artık kimin gerçek, kimin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Karısı Ayten'in kızı Sema'ya "Sırf para için geri döndün" diye bağırması da bu sahteliğin aile içindeki yansıması. Herkes bir rol oynuyor. Sonunda Mesut bu sahtelik çemberine dayanamıyor. Paranın getirdiği ne huzur var ne de mutluluk. Sadece korku, paranoya ve sahtekarlık getirmiş. Ve o final sahnesinde her şeyi geride bırakmaya karar veriyor. Bir trene biniyor, elveda Mesudiyeli Mesut diyor. Ve cebinden o lanetli bileti çıkarıp yırtıp atıyor. Bu parayı reddetmekten çok daha fazlası. Bu milyarder Mesut kimliğini reddetmek. O yeniden sadece Mesudiyeli Mesut olmak istiyor. O basit, huzurlu hayatına geri dönmek istiyor. Toparlarsak, milyarder aslında paranın insanları nasıl değiştirdiğine dair basit bir hikaye değil. Daha çok paranın insanların içinde zaten var olan hırsları, korkularını ve zayıflıkları nasıl bir büyüteç gibi ortaya çıkardığını anlatan bir film. Mesud'un trajedisi para kazandıktan sonra değişmesi değil, etrafındaki herkesin gerçek yüzünü görmesi ve bu gerçeklikle yaşayamaması. Kesinlikle. Hem güldüren hem de sonunda insanın boğazına bir yumru oturtan bir yapım. Bize de bu klasiği yeniden bu gözle inceleme fırsatı verdiğin için teşekkürler. Peki film bittiğinde aklımızda kalan o kilit soru ne olmalı? Bence soru şu, Mesut bileti gerçekten özgürleşti mi? Yoksa o paranın ona gösterdiği insan doğasının karanlık yüzünü gördükten sonra bir daha asla eskisi gibi huzurlu olamayacak mı? Para gitti ama laneti belki de sonsuza dek onunla kalacak. İşte bu filmin bize bıraktığı en rahatsız edici düşünce. YouTube kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz dizi, film, güncel ya da nostaljik, dijital platform içeriği hiç fark etmez bizimle paylaşın. Onlara da bakarız, uğrarız. Yine Facebook, Instagram ve Twitter'da da desteklerinizi bekliyoruz. Başka bir içerikle görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehber YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın. 2026 yılında da bomba gibi içeriklerimizle devam edeceğiz. Herkese şimdiden mutlu yıllar.